Bakın farkı görüyor musunuz? Herkese selamlar. Bugün görüldüğü gibi hemen anlayacaksınız. Ceviz nasıl çimlendirilir, nasıl yetiştirilir? Onun üzerine bir video çekeceğiz. Ama öncelikle lütfen videomuza beğeni atın. Kanalımıza abone değilseniz abone olun ve abone kısmında yanında bir tane çan var. Onu açarsanız ilk önce video paylaştığımızda bildirimler size gelecektir. Bunlara dikkat edelim ki bize de destek olun. Şimdi yapacağımız yöntem ise normalde şöyle sivri kısımlarını bakın şöyle hafif aralıyorduk. Şunları araladık. Sivri kısmı burası. Şu da içeri kalan kısım. Şimdi böyle çıkarıyorum. Bakın şu kısım kökün geleceği kısım şu. Bu birazcık böyle ucu kırılmış gibi duruyor ama hiç sorun yok. Zaten şu yanlardan suyu alınca patlayacaktır. Ama burada asıl videoda yapmak istediğim şey yine sistemimizi kuracağız. Çimlendirme sistemimizi. Bir tanesi açık tohum olacak. Bir tanesi güneş gören yani normal oda şartlarında olan daha önce yaptığımız gibi olan şartlarda maruz bırakacağız. Bir tanesi karanlıkta olacak. Bu çok soruluyor. Ben hiç sevmem çimlendirmede karanlık. Çünkü çimlenme başladığı anda güneş ışığı alması lazım. Yoksa çimlenen bitki beyaz, sarımtırak ve cılız olacaktır. Güzel fotosentez yapamadığı için. Bir tanesi de gübreli veya bu bitki besinleri satılıyor. Onlardan karışık bir sıvı yapacağız ki bakalım nasıl bir yöntemle daha verimli bir çimlendirme elde edeceğiz. Şimdi hemen işlemlere başlıyoruz. Şimdi cevizlerimizi şu sivri kısımlarını çıtlattık. Kürdanlarımızı oraya koyacağız. Şöyle hafif aralık kalsın diye. Şu kadar girse yeterli. Şimdi böyle ufak pet şişelerimiz var veya siz daha büyüklerini de alırsanız ona göre kısaltırsınız. Bunu şöyle ortalardan kesip ters koyacağız. Hatta şu yukarıdan mı kessek? Aynen şuradan keseriz. Sonra bunu böyle koyuyoruz ve cevizimizi de içine oturtturuyoruz. Şimdi ben diğerleri için de pet şişelerini hemen hazırlıyorum. Evet, şimdi hemen ilkini hazırlayalım. Kapağımızı açtık. İçine de suyunu koyacağız. Şimdi bu şey olsun. Aydınlık ortam olsun. Şimdi bunu şöyle sivri kısmı gelecek şekilde aşağı koydum. Sadece ucuna su değecek. Yani o aralıktan su içeri girecek. Su oradan buharlaşırken komple şu çekirdeği beslemiş olacak. Üstüne suyunu ekliyorum. Bu tamamdır. Hemen karanlık ortama geçelim. Yine aynı şekilde aralık kısmı aşağı doğru. Bu arada bazı cevizlerin içi çürük oluyor. Onun için bir küflenme olursa hafif bir kontrol edin. Bozuksa yenisini koyabilirsiniz ama onu da anlama yolu şöyle hafif sallayın, bir dolgunluk oluyorsa hafif ağır ve dolgunluk oluyorsa içi sağlamdır genelde. Boş olanlar içinde çok ses yapar ve hafif çekirdeklerdir. Şimdi bunun da yazalım karanlık. Evet, bu da tamam. Genelde böyle test yapmayı seviyorum kanalımızda. Diğer videoları zaten herkes yapıyor. Önemli olan bizim deneyimleyip en verimli hangisi veya en değişik yolu yapıp en verimli yolu bulma olacak. Şimdi aydınlık karanlık, bu da gübreli olacak. Ve son olan da çekirdeksiz olan. Sivri kısmı neresi? Şu kısım bakın. Şöyle bakınca sivri kısım aşağı gelecek. Çok marka vermeyi sevmiyorum ama şöyle bitki gübreleri var biliyorsanız. Biraz da bizim kendimizin yaptığı köklendirici tozu var. Onun da yeni videosu da geliyor. Videonun sonuna eklerim. Onu da yapabilirsiniz. Birazcık da bundan koyacağım.
Herkese selamlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir deneyimiz vardı. Ceviz tohumlarımız var. Bunların hangisinin daha hızlı büyüyeceğini test ediyorduk. Şimdi testimiz nasıl gidiyor? Bunu göstermek için şöyle bakın aydınlıktakine nasıl tohumu çıkmış görüyorsunuz. Bu arada bu kürdan değil, bildiğiniz tohum. Yakından da göstereceğim. Şimdi gübreliğe bakıyoruz. Bu gübreldeki şu taktığımız kürdan, bunda şey yok, bir hareket yok. Bu da karanlık. Bunda da yine kürdan var. Ve şu çok ilginç. Bakın bunda da çimlenme başlamış, şu uzamış görüldüğü gibi. Yani şu anda kesinlikle aydınlık ortam. Burada çıkmamasının sebebi gübrelinin içindeki organik maddeden dolayı küflenmeler, bozulmalar olabilir. Kuşumuz da izin verirse ötüyor. Dediğim gibi bunun içindeki organik materyal çıkmasını engelleyebiliyor. Yani küflenmeyi başlatıyor. Böylelikle bozulmalar da oluyor. Yani büyümesini, çekirdeğin büyümesini engelliyor gübreli. Zaten biz ekim yaptığımızda toprağa gübreli değil, sadece fideyi hani büyüdükten sonra, çimlendikten sonra ekeceğimiz toprağa gübreli yapıyoruz. Ne oluyor? Çıkmış köklü, kökten direkt gübresini almış oluyor. Ama dediğim gibi bunda hareket yok. Kesinlikle aydınlık ortam olacak. Karanlıkta bakın hiçbir değişim yok. Ve çekirdeksiz olan, yani dış kabuğu olmayan güzel bir büyüme var şu anda. Bakalım, yine çekmeye devam edeceğiz videolarımızı. Durum nasıl olacak beraberce göreceğiz. Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Görüldüğü gibi ceviz testimiz vardı. Artık onların ekimine başlayacağız. Beraberce hangisi daha verimli, hangisi verimsiz bunu göreceğiz. Ama öncelikle kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Güzel yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Ayrıca sorularınız varsa yine sorularınızı paylaşın bizimle. En yakın zamanda zaten size geri dönüş yapıyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma. Bakın şöyle güzel ahşaptan tasarımlar yapıyorum. Onun da hemen açıklama kısmına adresi bırakıyorum. Ahşap Mühendis. Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Kişiye özel tasarımlar, organik verniği var. Kendimiz yapıyoruz. Onu da sürüyorum. Detaylı bilgi almak istiyorsanız Instagram Ahşap Mühendis takip edin. Oradan mesaj atabilirsiniz. Böyle değişik figürler var. Şöyle. Şimdi hemen beraberce videomuza geçelim. Buradaki gün ışığı alan gübresiz, şu gün ışığı alan gübreli, bu kabuksuz görüldüğü gibi. Bu da karanlık ortamda gübresiz olan cevizlerimiz. Şimdi şöyle sondan başlayalım. Bakın hiçbir belirti yok. Yine bunları videonun sonunda açıp bakarız içine. Ama çekirdeklerin çoğu, cevizlerin çoğu şeyde içi dolu, yani bir sorun yok. Bakın nasıl filizlenmiş. Artık buradan kök gelecek. Bakın. Yani bu yöntem başarılı. Böyle de koysanız çimlenebiliyor. Şimdi şu gübreli olandı. Gübreli olanda şeyi de düşmüş. Bunda küflenme oluyor arkadaşlar. Şöyle içine de bakıyorum. İçinde biraz küflenme görüyorum. Ama yine beklesin bu. Şu neyse içine düşmüş. Zaten artık ayrık şöyle. Bu yine ıslanıyor. Yani içinde biraz küflenme var. Onun da sebebi gübrenin yani gübrenin içerdiği organik madde küflenmenin hızlanmasına neden oluyor. Onun için sanırım bu yöntemi tercih etmeyeceğiz. Bu kabuksuz olan çıktı güzel, ama bunda da çekirdek korumasız halde duruyor. Hani bunun şöyle bir avantajı var. Hani içi boş mu dolu mu öyle bir şüphede kalmıyorsun. Mesela bunda içi küflü veya boş da olabilirdi. O zaman boşa beklemiş olacaktık, ama kabuğunu çıkarıp böyle koyarsak hani içi dolu, garanti testi, yani filizlenecek diye düşünebiliriz. Karanlık ortamda gün ışığı almadığı için tabii ki filizlenme olsa bile çok ağır olacaktır. Çünkü biliyorsunuz ki şu yeşillikler çıktığında, şu bakın şurada yeşillenme oluşmuş. Bu yeşillenme olduğunda artık fotosentez yapmaya başlıyor bitki. Onun için de fotosentez içinde biliyorsunuz ki gün ışığı gerekli. Onun için karanlıkta çimlendirme yapmıyoruz. Yani çimlendirme yapıyorsanız bile o filiz çıktığı anda hemen geçirmek lazım gün ışığı olan bir yere. Şimdi bu da gün ışığı alan normal suyla yaptığımız cevizimiz. Şöyle.
Bakın farkı görüyor musunuz? Nasıl olmuş? Efsane yani şu anda cidden efsane. Şöyle içeride bakıyorum. Acaba şeyi nerede? Yaprağı nerede diye ona göre ekim yapacağız. Şimdi diğer video biliyorsunuz ki çekim yapmıştık. Güzelce çimlenmişti. Ama ekimini çok sorun oldu. İşte nasıl ekeceğiz bunu ters. Hatta şöyle ters ekenler var. Yorumlarda çok karşılaştım. Şu şekilde ekenler var. Arkadaşlar şu ilk çıkan şey köktür. Bunu dışarı koyduğunuzda toprağa böyle gömüyorlar. Ne oluyor? Buradaki kök ölmüş oluyor. Yani şöyle ekseniz yine sorun değil ama şöyle ekilmeyecek. Şimdi beraberce ekimine geçelim. Bu da zaten en dibe dayanmış. Yine toprağımız gördüğünüz gibi torf. Bunda biraz bahçe toprağı da var. Çünkü ceviz sever. Hani bahçede olduğu için çok sorun yok. Bahçe toprağı, torf toprağı ve perlit. Şu bakın şunlar perlit. Toprağımız bu şekilde olacak. Şimdi hemen ekimine başlayalım. Evet şimdi alalım. Şimdi şöyle yeniden bakacağım. Şöyle iç kısmına bakıyorum. Yaprağı nerede diye. Şurası çok fazla açıldığı için bu tarafı üst tarafa koyacağız. Ekimini şu şekilde yapıyoruz. Toprağı şöyle düşünün. Şu şekilde yapacağız. Yani şu kök kısmı çapraz olarak aşağı gelecek. Hatta şöyle böleriz. Gerçi öbürünü dik de koysak olur. Şöyle toprağı hemen alayım ben. Şimdi buna da hemen bakıyoruz. Bunda da ayrılma. Bakın şurada daha fazla. Şöyle yakından. Onu da şu şekilde ekeceğiz. Hatta bunu böyle ekelim. Ama işte bunun kabuğu olmadığı için şuralarda kuruma olabilir. Bunu biraz daha derine ekeceğim. Şöyle. Eğer uzun süre bu ekimi yaptığınızda cevizleriniz uzun süre bu saksınızda kalacaksa saksınızın derinliği lütfen yüksek olsun. Çünkü biliyorsunuz ki ceviz ulu bir ağaç. Kökü çok fazla uzuyor. Ben şu anda çok derin olmayan 5 litrelik bir tane pet şişenin altına yani pet şişeyi kestim. Onu ektim. Sebebi de burası artık yaprak çıkardığı anda şuralardan yaprakları çıkacak. Yaprakları çıktığı anda bunları alıp daha büyük saksıya veya bahçeye geçireceğim için geçici olarak koyuyorum. Bazen videolarda yorum geliyor işte biz ektik biraz büyüdü bir karış büyüdü artık büyümesi yavaşladı veya işte sararmalar başladı diyorlar. Limon içinde. Onun nedeni dediğim gibi saksının derini zaten saksıyı açtığınız zaman içinde kökler böyle dolanmış. Daha derine gidemediği için büyüyemiyorlar. Topraktan da yeterli besini alamıyorlar. Onun için derinliği yani yüksekliği fazla olan saksı tercih edin. Videomuz bu şekilde. Bundan sonra şimdi sulamasını yapacağız. Yine oda şartlarında çimlendirdik. Oda şartlarında bekleyecek. Çünkü ceviz kışın yapraklarını döker. Hani siz şimdi bunu ektiniz seneye bu bir karış oldu. Baktınız sonbaharda yapraklarını döktü kurudu diye sakın atmayın. Bazı arkadaşlar ona aldanıyor. Ceviz yapraklarını döker. O sap ilkbaharda tekrardan yeşillenip devam edecektir. Şimdi biz havalar ısınana kadar şu anda kıştayız. Daha hatta İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. Sulamasını yapacağız ve yaz olduğunda da dışarı bahçeye alabiliriz. Videomuz bu şekilde. Beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına güzel dileklerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı yapabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyup cevaplıyorum zaten. Videoyu da paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz abone olun lütfen. Bu şekilde videomuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan hatırlatayım. Ahşap tasarımlar yaptığımız Instagram adresimiz var. Ahşap Mühendis. Onu da takip edip isteyen varsa özel tasarım mesaj atabilir. Kendi hesabımızda Olta Mühendisi, Olta alt çizgi mühendisi Instagram adresimiz. Oradan da takip edebilirsiniz. Güzel fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.